Millet selam. İlk işimi aldım. İlk işimin ne olduğunu, içeriğinin ne olduğunu, o alanda şimdiye kadar tecrübe ettiğim şeylerin ne olduğunu anlatma fırsatının doğduğu bir videoya daha giriş yapıyoruz. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Atladığım yerler olursa da yorumlarda belirtirseniz o yorumların cevaplarıyla beraber eksik kalan yerlerini, atladığım yerlerini tamamlamış oluruz. Şimdi her şey belki de denk geliyor. Kader denk noktasında bir şeyler birbiriyle örtüşüyor. İlk anketimi yaptığım kanalda sosyal mecrada faaliyet gösterdiğiniz alanları sormuştum. Tabii katılım çok az ama o katılımdaki yüzdelik oran bile tamamen Amazon'du. Aynı zamanda ilk yayınladığım videonun yorumlar kısmında gelen sorulardan birisi de gene Amazon'du. Dolayısıyla ilk aldığım iş de Amazon oldu. Yani son 5 yılıma zaten damgasını vurmuş bir iş modeli olduğunu söylemiştim. Bu bildiğim işlerin son dönem itibariyle en günceli olduğum ve en tecrübeli olduğum bu kısmından gelmiş olması da isabet oldu. İlk videoda da bahsettiğim gibi icraat önemli, aksiyon halinde olmak önemli. Aksiyon halinde olduğunuz zaman bunların arkası gelecektir. Pes etmemek önemli. Yani sabırın önemli olduğunu, istikrarın önemli olduğunu ilk videoda da söylemiştim. Ya bazen aydınlığa çıkacağınız son nokta kazmayı vuracağınız son hamlede gizlidir belki. Ama pes ederseniz, geri dönerseniz aydınlığı kaçırmış olabilirsiniz. Şimdi aksiyon halinde olduk son videomuzdan bugüne kadar. Saydığım işte klasik ticaret, online ticaret, finansal argümanların kullanımı gibi pasif gelir elde etme konuları gibi başlıklar gibi alanlarda daha öncesinden gelen networklerimle ve işlerimle alakalı ve yeni başlattıklarımla alakalı aksiyon halinde bulunduk. Bunlardan bir tanesi netice verdi. Bir arkadaşım sermayesiyle beraber bu işte bir hesap açıp bir mağaza kurup Amazon'da arbitraj yapmaya başlamayı kabul etti. Bununla alakalı da tabii ben hem bu işin vesilesiyle işte Amazon'da böyle bir işe başlamanın ilk dikkat edilecek hususlarıyla alakalı tecrübelerimi aktarmış olacağım yaptığım işlerle beraber. Ne yaptık? İlk adım tabii ki hesap açmak için bir kimliğe ihtiyaç olması ama bu kimliği işte Türk hesabıyla da bilirsiniz. Türk kimliğiyle de açabilirsiniz. Yani bireysel olarak da açabilirsiniz daha doğrusu. Şirket hesabı olarak da açabilirsiniz. Ben burada tabii ki ilk zamanlarda ben de bireysel hesaplar açtım. Kendime de bireysel hesap açtım falan ama artık bu gelinen nokta itibariyle şirket hesabı olmasını çok daha önemsiyorum ve tavsiye ediyorum. O yüzden bu arkadaşımın da şirket kuruluşlarını başlattım. Amerika'da bir şirket kuruluşuyla bu işe adım atmak zaten Amazon'un merkezi olan Amerika şirketi olaraktan o platformda varlık gösteriyor olmanın avantajı her zaman ama her zaman diğer ülkelerin şirketlerine nazaran bir puan 1-0 önde olacaktır. Bunun avantajını her zaman görürsünüz. Ben de bu avantajı kaybetmemek için ilk önce arkadaşıma bir Amerika'da şirket kuruluşu gerçekleştirdim. Şirket kuruluşuyla beraber aslında yeni bir heyecan başlamış oldu. Yani heyecanlıyım ben bu noktada gene. Yani bir sürü şimdiye kadar bu şirket kuruluşları, hesap yönetimleri vesaireleri olmasına rağmen bu heyecanın muhafaza ediliyor olması iyi işarettir. Bir işe karşı heyecan duymuyorsanız, bir işe karşı içinizde bir şeyler kıpırdamıyorsa, bunu yıllardır yapıyor olmanıza rağmen bu heyecan tazeliğini korumuyorsa orada bir takım sıkıntılar baş gösterebilir. O yüzden bu heyecanın hissediliyor olması kendi adıma da güzel bir şey. Şimdi bu işin özelinde yani iş modellerimizin içerisinde finansal özgürlüğe adım adım yolculuğumuzun serüvenimizin içerisindeki en önemli kriterlerden birisi online ticaretti. Niye Amazon? Yani ilk videodaki yorumların altında bir tane bir izleyici sormuştu. Dropshipping ile FBM modeliyle alakalı tecrübelerimden istifade etmek istediğini. Şimdi niye Amazon? Şunun için Amazon. Çünkü bu oyunun oyun kurucusu Amazon. Amazon işte biliyorsunuz yarım trilyon dolardan fazla yıllık hacmiyle zaten bu işi tamamen domine eden bir platform. E, Ve dolayısıyla oyunun kuralını da oyunun hakimi olduğu için onlar koyuyorlar. Onlar belirliyorlar. Yani baktığınızda diğer online platformların çoğu bizim yurt içi Türkiye'deki platformlarda dahil olmak üzere e, çok da farklı şeyler yapmıyorlar. Amazon'u kopyalayarak gidiyorlar ve dolayısıyla takip etmenin verdiği bir dezavantajla aslında birkaç yıl gerisinden gidiyorlar. Belki de bunu bir iki değil 3-4 yıl gerisinden de diyebiliriz.
Şimdi orada sorulan soruda şu vardı. Bununla alakalı tecrübelerinizi aktarır mısınız veya alabilir miyim diye izleyiciden. Yani ben buradan şu mevzuya geçmek istiyorum aslında. Amazon gibi, özellikle Amazon gibi dinamik, kendini güncellemesi çok seri ve hızlı olan platformlar, bu yapılar aslına baktığınızda bilgi birikim anlamında bir insan ne kadar dolu olursa olsun hep eksik buralara karşı. Hep bir şeyler eksik. Çünkü kendilerini o kadar hızlı güncelliyorlar ki bir bireyin tek başına Amazon'un güncellemelerine kendini yetiştirmesi, o güncellemeleri tecrübe edip bunlarla alakalı bir şeylerin aktarımında bulunması sebepler dairesinde, zaman mekan dahilinde imkansız. Yani dolayısıyla şunu demiştim yoruma cevap olarak da, her kim ki Amazon'la alakalı size işte ben oldum, piştim, tamam süperim, uçuyorum, kaçıyorum diyorsa hemen uzaklaşın yanından. Öyle bir dünya yok. Yani hatta ve hatta bu platformda, YouTube'da izlediğiniz Amazon'la alakalı, parantez içinde söylüyorum, kendini devamlı güncelleyen ve yenileyen içerik üreticilerini tenzih ediyorum. Onlar istisna. Ama kalanların içeriklerin neredeyse %80'i, %85'i çöp. Neden? Yani çünkü arkadaş videosunu koymuş, üzerinden bir yıl geçmiş. O video artık çöp. Çünkü oradaki bilgilerin de, tekniklerin de, dinamiklerin de, parametrelerin de, indikatörlerin de hemen hemen hepsi değişti. Hepsi güncellendi. Yani değil bir sene, 3 ay önce koyulmuş bir videonun bile güncelliğinden şüphe ederim ben. Çünkü bu kadar seri bir şekilde kendini update ediyor Amazon. Yani ne bir sene önceki, 2 sene önceki hesap açmalar aynı hesap açmalar, ne iş modellerindeki Amazon'un özellikle politikaları aynı politikalar. Dolayısıyla yani bir suspend videosu mu izliyorsunuz? Yani 3 sene önce suspend mevzusu olan bir konu Amazon'da şu an belki de bahsi bile mevzu değil yani. İşte 3 sene önceki yapılan bir uygulama, bir sene önce, 2 sene önce ya da 6 ay önce yapılan bir uygulamanın şu an bahsi bile mevzu bahis değil yani. Dolayısıyla evet, yani bu yaşayan diyeyim hadi ben ona, kendini devamlı güncelleyen ve yaşayan böyle platformların içerikleriyle alakalı nacizane gene tavsiyem, yayınlandığı süreye bir bakın. Ne kadar geçmiş üzerinden. Dolayısıyla güncelliğini yitirmiş olma ihtimali çok yüksek. Ve bizim içeriklerde gördüğümüz bir sürü isme binaen işte ne dropshipping, arbitraj, online arbitraj, wholesale, private label, bir sürü iş modeli aslında sayılıyor ya mesela Amazon başlığı altında içeriklerde YouTube'da. Ama bu Amazon nezdinde aslında iki tane başlıktan ibaret. Amazon'daki karşılığı sizin iki tane iş yapış şeklinizle alakalı. Bir FBM, iki FBA. Yani bir FBM yapacaksınız. Yani müşteriyle siz muhatap olacaksınız. Ürünün paketlemesini, servisini, shippingini, gönderimini, her şeyini siz takip edeceksiniz ve bunun işçiliğini tabiri caizse siz gerçekleştireceksiniz. Dolayısıyla ürünleri kendi depolarınızda muhafaza ediyor olacaksınız. İki, FBA modeli dediğimiz, siz ürünlerinizi alacaksınız. Ürünlerinizi Amazon'un dünya nezdindeki depolarına göndereceksiniz. Ürünlerin ondan sonraki müşteri hizmetleri operasyonları, müşteriye gönderimi, müşteriyle muhatap olması vesairesi ıvırı zıvırı tamamen Amazon'un sorumluluğunda olacak. İki model başlığı altında aslında Amazon'daki karşılığı. Geri kalan yani wholesale'de, FBA'nin altındaki wholesale'de, private label'da, arbitrajda, diğer başlıkların birçoğu FBA'nin aslında bizim diyeyim hadi adını koyduğumuz veya dışarıdaki satıcıların adını koyduğu isimler. Ve o soruda direkt FBM'den yani dropshipping diye bilinen karşılığından gelmişti soru. Yani gene benim bu 5 yılda edindiğim tecrübeler, hatta onu şöyle bir özetlemiş olayım size. Ben ilk başladığımda ben de birçok insan gibi dropshipping ile başladım. Hatta o zamanlar dropshipping, FBM ara depolarla da yapılmıyordu. Direktman hediye seçeneği, gift seçeneği seçilerekten kaynak mağaza olan Amazon.com'dan alınıyor ve ürün başka pazar yerlerinde, Kanada'da, Avustralya'da, işte
Meksika'da, İngiltere'de vesaire vesaire listeleniyor. Daha yüksek bir fiyatla. Dolayısıyla bu ara marjdan bir kar elde ediliyor. Ama ürün kaynak mağaza olan .com'dan direktman alıcının adresine ship ediliyordu gift seçeneğiyle. O zamanlar ara depo hizmetleri dropshipping'te falan bu kadar tabii ki yaygın değildi. Şimdi artık zaten o modelden sonra suspendler vesaireler çokça arttığından sonra şu an güncel olaraktan artık ara depoların dropshipping hizmetini verdiği modellere geçildi. O zamanlar da vardı da bu seviyelerde değildi tabii ki. Ama her halükarda dropshipping dediğimiz FBM modeli tabii ki bu sermayeye göre değişmekle beraber gene çokça ürün listelemeyi gerektirdiğinden beraberinde çok fazla risk getiriyor. Ne gibi fazla risk getiriyor? Siz çokça ürün listelediğinizde ki 750 milyondan fazla kaynak mağazada ürün var son bildiğim rakamlara göre. Belki değişkenlik göstermiştir, daha da artmıştır. Bu ürünler içerisinden ihlale girenler, safety parametrelerden dolayı bir takım tetkiklere uğrayacak olan ürünler birçok riski beraberinde getiriyor ve çokça ürün ne kadar çok ürün yüklerseniz içlerinden bu tarz ürünlerin çıkma olasılığı ihtimali de artıyor dolayısıyla. Bir ikincisi her ne kadar şu anki otomasyon yazılımlar ki bir tane çok iyi bildiğim var gene. Bu işleri artık AI ile da e, yapay zeka ile de çok ileri seviyeye taşımış olsalar da bu kanalın diyorum. Yani bakın kanala bayağı sarmışım. Amazon iş modelinin tecrübelerinden bahsederken bile bu kanalın diyorum. Bu iş modelinin işçiliği, takibi, işte yani shipping'i vesairesi falanı filanı, hakeza müşteriden gelen soruların direktman cevaplanması vesairesi, olası sıkıntılara karşı bunların bertaraf edilmesi hep size bakıyor yani. Dolayısıyla hesabın ihlal alması, hesap sağlığının zarar görmesi bir FBA modeline göre yani ürünleri Amazon'un deposuna gönderdiğiniz modele göre çok 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 daha fazla. O yüzden açtığınız satıcı hesabı Amazon'da belli bir yaşa erene kadar yani belli bir yaş ezene kadar Amazon indikatörleri ve parametreleriyle belli bir kalifikasyona yükselene kadar belli bir değere gelene kadar, belli bir değere yükselene kadar bu işte ne kadar az risk alırsanız, hesap sağlığınızı ne kadar fazla gözetirseniz hemen bir an önce işte köşeyi döneyim mantığı var ya. Hatta bir aralar yani çıldırmamak işte değil ya. Dolarla para kazan, sermayesiz para kazan başlıklarla neler neler ne videolar dönüyordu. Ya böyle bir şey yok millet. Böyle bir şey yok yani. Bedava peynir fare kapanından başka hiçbir yerde yok. Sermayesiz para kazanmakmış, bedava para kazanmakmış, dolar kazan. Böyle bir şey yok yani. Dolayısıyla köşeyi hızlıdan dönmeyi hedefinize koymadan bir kere böyle bir şey de yok çünkü. Çünkü köşe en hızlı miras yoluyla falan dönülür ya da gayrimeşruyla falan dönülür. Başka türlü dönülmez yani. Hesabınızı bir eskitin. Hesabınız biraz yaşlansın. İndikatörleri biraz yükselsin. Amazon algoritmasında bir yere gelsin. Hatta bu Amazon'a has bir şey de değil. Yani YouTube içerik üreticileri de bunu çok iyi bilirler. Her şeyde bir algoritma var aslında. Her platformda, her yazılımda bir algoritma var ve bu algoritmanın diliyle aynı dili konuşuyor olabilmek bir zamana vabeste yani bir zamana ihtiyacı var bunun. O yüzden ben o izleyici arkadaşıma da diyorum ki eğer yeniysen pardon özür dilerim. Eğer satıcı hesabını da yeni oluşturduysan bana soruyorsan FBM ile yani dropshipping ile başlama. FBA iş modeliyle başla ve hesap biraz eskisin, biraz yıllansın. Daha güçlü ve kuvvetli hale gelsin. Onun haricinde Amazon'a başlayan satıcıların bakın bu da gene bir reel bir istatistik. %80'i belki de %85'i ilk 3 ayında eleniyor. Yani Amazon'da günlük 3500 küsür hesap açılıyor. Ama belki de bunun biraz aşağısı kadar da hesap kapanıyor. İşte bu ilk 3 ayda hesabı kapanan yeni satıcıların %80'i 85'i bu özellikle en lanet şeydir. Suspend işiyle uğraşmaktan veya uğraşsa bile bir netice alamamaktan
netice alacak olsa bile gereken sabrı gösterememekten dolayı bu işe girmesiyle çıkması bir oluyor ve ilk işte kuruluşu, ilk yaptığı masraflar, belki ilk yaptığı gönderimler vesairelerde yanına kar değil zarar kalmış oluyor. O yüzden FBA ile başlamak ve yavaş yavaş hareket etmek, agresif davranmamak, ileride ritmik değil, algoritmik bir artışla elde edeceğiniz kazançlara kapı aralayabilir. Çünkü bu böyledir bakın. Birçok para kazanma yolu ve yönteminin matematiği anlatılırken ilk 100 bin dolar kuralı vardır ya mesela. Bu çokça video içeriklerinde görebilirsiniz. Yani zor olan ilk 100 bin dolarlık sermayeye ve kapitale erişmektir. Ondan sonrası milyon dolar noktasına erişmesi ilk 100 bin dolara gelmesinden çok daha hızlı ve kolay olur. Eğer bahsini ettiğim sabırla ve yavaşlıkla ve safety diyeceğimiz güvenli hareketlerle ilerlerseniz ilk yılda kazanacağınız bir 3000 dolarlık kazanç mesela ikinci yılda 6 veya 9'larla sizi karşılayacaktır. Üçüncü yılda bu rakam 30'lara 35'lere çıkacaktır ve belki dördüncü yılda çok ufak bir sermaye ile çıktığınız bir Amazon yolculuğu size 100 bin dolarları gösterecek noktaya gelecektir. Bu tecrübeyle sabit bakın. Bunu ben tecrübe ettim yani. Bu gerçekleşebiliyor. Gerçekten gerçekleşebiliyor ki inşallah arkadaşım mesaj yazmış geçen. İşte yeni başlayacağımız arkadaş. Abi 1 milyon dolara ne zaman erişiriz diye. Erişeceğiz inşallah. Hedeflerimizden birisi o hesapta da. O hesapta derken o iş o beraber yapacağımız işte diyeyim yani. Belki çünkü şunu da söyleyeceğim. Hatta söyleyeyim şimdi. Yani 1 milyon dolarlık bir sermayeyi tek bir satıcı hesabında tutmaya gerek yok. Gene ilk videodaki sorulardan bir tanesi oydu ve bununla alakalı da ayrı bir başlık ve formatta seri yapacağım video. Yaşlara tavsiyeler diye nacizane gene. 17 yaşında birisi olsanız 17 yaşa ya da vereceğiniz şey ne olurdu diye. O yoruma da şu cevabı yazdım. Hatta sonradan da düşündüm ki çok sığ kalmış o cevap. Biraz açıklamak lazım orada. Şurayla birleştireceğim. 1 milyon dolarlık bir satıcı hesabındaki riski tek hesapta tutma. Yok. Yani ben mesela şu an yaşımın ve geçmişimin belli dönemlerine gitme şansım olsaydı kesinlikle şunu yapardım. Risk analizini daha profesyonel insanlarla daha detaylı, daha kapsamlı yapar ve yumurtalarımı olabildiğince farklı sepetlere dağıtırdım. Hiçbir şekliyle yumurtalarımın tamamını bir sepette tutmazdım. Çünkü o sepet düşerse yumurtalarınızın hepsi kırılabilir. Şimdi 17 yaşa risk analizini çok kapsamlı profesyonellere yapardım. Yumurtamı başka sepetlere dağıtırdım. Cevabım niye biraz sığ? Çünkü hani 17 yaşında belki lise son talebesi olan bir gencin bu anlamdaki risk analizi parayla, pulla, ticaretle ne olabilir ki? Ama burada aslında ben şunu demek istemiştim o yoruma yaptığım cevapta da. Yani risk analizi sadece parayla, pulla alakalı değil millet. Hayatınızın her şeyiyle alakalı yani. Varlıklarınızla alakalı değil sadece. Mutluluklarınızla da alakalı, yaşam standartlarınızla da alakalı, sağlığınızla da alakalı, zamanınızı efektif kullanmayla da alakalı. Yani birçok parametre hayatınızın içerisindeki aslında bir risk analizine tabi tutulabilir. Mesela 17 yaşında lise 2 ya da lise 3 oluyorduk galiba. Evet 18 yaşında girmiştim üniversite sınavına yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla risk analizini o yaşlarda neye mukabil yapardım? Mesela zaman. Zamanın kullanılmasıyla alakalı risk analizi. Yani öyle değil mi şu an? Benim de 2 oğlum var, 2 yeğenim var dedim ya. Yani tabletler, telefonlar, internette geçirilen vakitler, sosyal medyada geçirilen vakitler gelmiyor geri yani. Her şey geri kazanılabiliyor. Mesela ben 45 yaşından sonra finansal özgürlüğümü tekrar kazanmanın serüvenine koyuldum değil mi bu videolarla beraber, YouTube'la beraber. Ama yok yani zamanın geri kazanımı yok maalesef. Multi milyarder de olsanız, multi trilyoner de olsanız zamanı parayla satın alamıyorsunuz. O yüzden 17 yaşındaki bir genç olarak mesela kesinlikle en büyük risk analizimi zaman üzerine yapardım. Az önce Amazon'da verdiğim hani
2-3 bin dolarla başlayıp sonra dediğim gibi böyle lineer şekilde değil de eksponansiyel şekildeki artışın zamanda da bir karşılığı var. Eğer o yaşlarda zamanı çok doğru yönetebilir, çok doğru konumlandırabilir, mümkün olacak en az zayiatla, en az kayıpla atlatabilirseniz o yıllardaki zamanı doğru kullanmanın çıktıları işte 25'lerden sonra, 30'lardan sonra, 35'lerden sonra size çok çok daha fazla artılarla geri dönebilir. Sizi yaşıtlarınızdan çok çok daha farklı yere konumlandırabilir. O yüzden hani o cevabı, o yoruma cevabı bu şekilde bir açmış olayım. Risk analizi her yaşta ve her alanda uygulanabilecek bir şey ve ben bu saatten sonra belli yaşlarıma, belli zamanlarıma geri dönebilseydim bunu yapardım. Bundan sonra da onu yapmaya, daha fazla o konuya dikkat etmeye önem vereceğim. Evet millet, aldığımız aksiyonla beraber Amazon'da bir iş başlatmanın düğmesine basmış olduk. Güzel. İnşallah her videoda yeni bir modelle, yeni bir işle alakalı gelişmeleri aktarabilme şansım olur. Ee, Bununla alakalı da düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten motive edici oluyor. Bu sefer de gene benden bu kadar. Bu videoların short videolarla fragmanlarını yayınlıyor olacağım. Oradan da fragmanları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.